8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Melis Onbaşıoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün doğum kontrol yöntemlerinden bahsedeceğiz. Evet. Öncelikle şunu sorayım. Aile planlaması diye bir kavram, bir terim var. Nedir aile planlaması? Aile planlaması çiftlerin istedikleri zaman bakabilecekleri kadar çocuk sahibi olabilmeleri ve planlı bir şekilde gebeliklerinin gerçekleştirilmesi. Hocam gebeliği önleyici ideal bir yöntem var mıdır? Şimdi tek bir yöntem herkese karşı uygun bir yöntem olmayabilir. Örneğin doğum kontrol hapı bir kişi için çok uygun bir yöntemken bazısı için çok olumsuz sonuçlanabiliyor, yan etkileri olabiliyor ya da bunu düzenli olarak kullanamıyor. Dolayısıyla biz hastalarla birlikte bazı sorular sorarak uygun yöntemi o hasta bazında birlikte seçiyoruz. Bu sorduğumuz sorular arasında yöntemi belirlerken bu doğum kontrol yöntemini kullanırken hasta aynı zamanda cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı da korunmak istiyor mu? Diğer bir soru yöntemin adet düzenine karşı bazı değişiklikler yaratması kişide olumsuz sonuçlar doğurur mu? Bununla birlikte hastada kronik bir hastalık var mı? Yöntemin ne kadar süre kalıcı olmasını istiyor ya da bundan sonra herhangi bir çocuk sahibi olmak isteyip istemediğini sorarak ideal yöntemi kişiye göre birlikte belirliyoruz. Biraz önce doğum kontrol haplarının yan etkilerinden bahsettiniz. Bazı insanlarda olabiliyor diye. Evet. Nelerdir bunlar? Doğum kontrol haplarının yan etkileri aslında doz bağımlı. Eskiden doğum kontrol hapları çok yüksek oranda hormon içerdiği için yan etkileri daha fazlaydı. Ancak şimdi yeni jenerasyon doğum kontrol haplarında dozlar minimuma indirilmiş. O yüzden yan etkiler daha az görülmekte ama yine de görülebilir. Bunlar arasında en sık görülen yan etkiler memelerde hassasiyet, baş ağrısı, bulantı, bazı psikolojik mutta düşüklükler, böyle depresif ruh hali, cinsel istekte azalma, vajinada kuruluk, yanma, batma gibi şikayetler olabiliyor. Ama dediğim gibi bu herkeste olacak diye bir şart yok. Bir de doğum kontrol haplarının en sık görülen yan etkisi ki bizce bu aslında yan etki değil, bu bir avantaj. Adet kanama miktarını ve süresini azaltmasıdır. Doğum kontrol hapı kullanırken bütün kadınlar bilmeli ki adet kanamalarının miktarı ve süresi azalacaktır. Ancak bu bir olumsuzluk değil. İlacı kullandığı sürece bu şekilde olacak. Bıraktığı anda tamamen eski haline dönecektir. Hatta adet kanama miktarının azalması bizde kansızlığı da önleyen bir etki olarak görülmekte. O yüzden bizim sevdiğimiz bir yan etki. Bir de ara kanamaları görülebiliyor doğum kontrol haplarında. Bu da en çok ilk ilaca başladıktan sonraki ilk 3 ay daha belirgindir. Ancak ilacı kullanmaya devam ettikçe bu ara kanamaları geçip normale dönebiliyor. Fakat hastalar eğer hapı içmeyi unuturlarsa ya da saatini atlarlarsa ki doğum kontrol hapları her gün ve mümkünse hep aynı saatte kullanılmalı. Ara kanamaları olabiliyor ve koruyuculuk da azalıyor. Hocam peki toplum arasında bilinen rivayete göre diyelim hormonları düzensizleştirdiği doğum kontrol haplarının vücutta tüylenme yaptığı hatta kısırlık yaptığı söylentisi bile var. Bu ne kadar doğrudur? O konuda da bir aydınlatalım seyircilerimizi isterim. Tabii. Şimdi bizim toplumumuzda uzun süredir doğum kontrol haplarına karşı bir ön yargı var. Bu Batı toplumlarında yok ve doğum kontrol hapları çok yüksek oranda kullanılıyor. Ancak bizim toplumumuzda dediğiniz gibi kısırlık yaptığına ya da hormonal düzensizlik yaptığına dair inanışlar var. Ancak bu inanışlar tamamen yanlış. Doğum kontrol hapları hamileliği önleyici bir yöntem ve kullanıldığı sürede etkili. Kullanmayı bıraktığınız zaman ertesi ay en geç 2-3 ay içerisinde tamamen her şey normale dönüyor ve hormonal düzensizlik yapması söz konusu değil. Keza tüylenme ile ilgili de Kiloyla da ilgili kiloyla ilgili de böyle var. bir ön yargı var. Şimdi doğum kontrol hapı kullanırken bir miktar iştah açılması söz konusu olabilir ya da içerdiği hormonların etkisiyle bir miktar ödem artışı olabilir. Ama ilacın kendisi ciddi anlamda bir kilo artışı yaratmıyor. Tüylenmeye gelecek olursak tüylenme yapmaz. Bilakis tüylenmelerin tedavisinde biz doğum kontrol haplarını kullanıyoruz.
Dolayısıyla bunlar yanlış inanışlar. Bunları kırmamız gerekiyor. Kesinlikle. Peki kimler kullanamaz? Yani herkes için uygun mudur doğum kontrol hapları? Hayır, doğum kontrol hapı başlayacağımız hastalara öncesinde bazı sorular soruyoruz. Eğer bu hastalıklar veya bu durumlar varsa kesinlikle kullanamıyoruz. Bunların başında sigara kullanımı geliyor. Özellikle 35 yaş ve üzeri 10 ve daha fazla sigara içenlerde kesinlikle kullanmıyoruz. Bu ağır migreni olan hastalarda migren baş ağrısını arttırdığı için kullanmıyoruz. Pıhtılaşma mekanizmasında bozukluk olan ve pıhtılaşmaya meyilli olan, inme geçiren kişilerde doğum kontrol haplarının kendileri de pıhtılaşmayı arttırma ihtimali sebebiyle kullanmıyoruz. Meme kanseri, aktif meme kanseri olanlarda kullanmıyoruz. Karaciğer rahatsızlıkları olanlarda kullanmıyoruz. Çünkü doğum kontrol hapları ağız yoluyla alındığında karaciğer yoluyla metabolize olurlar. Dolayısıyla karaciğer hastalığı olanlarda da kullanmıyoruz. Hocam sizin alanınızda cilt altı implantı nedir? Cilt altı implant son dönemde çok popüler olan yöntemlerden biri. 4 santimlik bir çubuk, dominant olmayan kola, yani hasta sağ elini kullanıyorsa sol koluna, kolun iç yüzeyine yerleştirilen bir yöntem. Kullanımı kolay. İçerisinde progesteron denilen bir hormon var ve bu progesteron hormonu günlük olarak salgılanıyor. 3 yıl etkili bir yöntem. Kola takıldıktan sonra takıldığı günden itibaren salgılanmaya başlıyor ve yumurtlamayı baskılayıcı özelliği ve rahmin iç tabakasını inceltici özelliğiyle hamileliğe karşı koruyucu etki gösteriyor. Bunların en büyük yan etkilerinden biri ara kanamaları yapması, ama bu da kısa süreli oluyor. Özellikle ilk 3 ay, maksimum 6 ayda ara kanaması görülüyor, ama bunu sabreden hastalarda sonrasında ara kanamaları kesilip normal döngü devam ediyor. Hatta bir miktar adet kanama miktarını azaltabilir, bir süre sonra tamamen kesilebilir. Çok adet görmeyi sevmeyen, adet kanamalarından muzdarip hastaların sevdiği bir yöntem. Evet. Kola takılır Evet, dediniz. kolun iç yüzeyine dıştan görünebiliyor ancak dıştan görünmüyor ancak dokunulduğunda hissedilebiliyor. Hı hı. Kaç santimlik bir dikiş o acaba? Evet, o dikiş yok. Onun özel bir aplikatörü var ve bir iğne yardımıyla serum takılır gibi lokal anestezi uygulandıktan sonra aplikatör yardımıyla, iğne yardımıyla cilt altına girip tetiği çektiğimizde çubuğu içeriye bırakıyoruz ve geri çıkıyoruz. Ha, işsiz bir yöntem. Evet, işsiz bir Gayet yöntem. de Sadece konforlu iğnenin o zaman. girdiği yarım santimlik bir cilt bütünlüğü bozuluyor, ama bunu dikiş bile atmaya gerek yok. Kendiliğinden kapanıyor. Onda da yine kimlere kullanılır, kimlere kullanılamaz kısmı var mı acaba? Az önce saydıklarınız geçerli mi mesela? Hani doğum kontrolü saydık. Evet. Bu kişilere yapılamaz dedik. İmplant kimlere takılır, kimlere takılamaz kısmı var mı? İmplantın içerisinde sadece progesteron hormonu olduğu için kısıtlanan hasta grubu biraz daha az. Doğum kontrol haplarında hem östrojen hem progesteron olduğu için östrojenin getirdiği bazı riskler sebebiyle yine fazla. Ancak bu hastaları seçerken yine de bu ara kanamalarının olacağını mutlaka bilgisini veriyoruz. Ara kanamalarını tolere edemeyecek ya da adet kanama miktarının azalmasından dolayı rahatsız olacak hastalarımıza çok fazla önermiyoruz. Evet. Evet. Bir de enjeksiyonlardan veya hormonsuz korunma yöntemleri diye bir takım şeyler var. Bir buna da açıklık getirelim isterseniz. Tabii. Enjeksiyonlar iki çeşit. Bir aylık enjeksiyon, bir de 3 aylık enjeksiyon. Aylık enjeksiyon aynı doğum kontrol haplarındaki gibi östrojen ve progesteron içeriyor. İlk başlarken adetin ilk günü uygulanıyor, sonra 30 günde bir devam ediliyor. Doğum kontrol hapını içmek istemeyen, unutabilen ya da hap içmeyi sevmeyen kişilerde aylık enjeksiyon uygun bir yöntem. Aylık enjeksiyonların hem etkisi hem de yan etkileri aynı doğum kontrol haplarına benzer. Sadece bunu ayda bir vuruluyorlar. 3 aylık enjeksiyonların içerisinde sadece progesteron hormonu var. Bu da yine adetin ilk günü başlanıyor ve 90 günde bir tekrarlanıyor. Fakat 3 aylık iğnelerde yan etkiler biraz daha fazla olduğu için aylık iğnelere göre daha az tercih ediyoruz.
hormonsuz yöntemlerden de Evet. bahsedelim isterseniz. Hormonsuz yöntemlerin başında spiraller geliyor. Yani rahim içi araçlar. Bazı kadınlar kesinlikle doğum kontrol yöntemi olarak hormon içeren herhangi bir yöntem kullanmak istemiyor. İşte burada spiraller gündeme geliyor. Spiraller rahim içerisine yerleştirilen T şeklinde çubuklar. Bu çubukların üzerinde bakır tellerle sarılı bir yapı var. Bu bakırdan salgılanan maddelerle spermlerin yukarıya çıkışı ve yumurtaya ulaşması engelleniyor. Ve doğum kontrolü engelleyici etkisi bu şekilde gerçekleşiyor. Spirallerin de kendi içerisinde çeşitleri var. Hormonlu spiral, T şeklinde bakırlı spiral ve son dönemde yeni çıkan yeni jenerasyon şekli T şekline benzemeyen, uzunlamasına olan başka bir spiral var. Bunları da hormon içermeyen yöntemlerde kullanmaktayız. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür güzel ederim. sohbet oldu. Teşekkür Benim için de ederiz çok hocam. mersi. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bugün 8'de Sağlık'ta konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Meliz Onbaşoğlu ileydi. Kendisiyle doğum kontrol yöntemleri hakkında konuştuk. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor.